Merhaba, bugün su böreği deneyeceğim. Su böreğini yapmışken layıkıyla yapayım, el açması yapayım diye düşündüm. Genelde bilmediğim yemekleri Arda'nın mutfağından bakıyorum açıkçası. Ama bu sefer Arda'da su böreği tarifi göremediğim için Refika'nın Yemek Okulu kanalından baktım. Orada Burak Arpağan verdiği su böreği tarifini deneyeceğim. Bakalım bilmeyen birisi o tarife bakarak su böreği yapabiliyor mu? Hep birlikte göreceğiz. Siz de ilk kez deneyen birinin elinden bunu izlediğinizde belki size de cesaret gelir. Daha önce hiç su böreği yapmamış biri. Bakalım bu tarife bakarak su böreğini nasıl yapıyor? Hep birlikte göreceğiz. 12 katlı su böreği yapacağız. Gereken malzemelerimiz neler? 750 gram un, 8 tane yumurta, 200 gram içi için yarısını peynirli yarısını kıymalı yapacağım. İçi için 200 gram peynir, 200 gram kıyma ve bir miktar maydanoz ayarladım. Tereyağı gerekiyor, 200 gram tereyağı. 1 çay bardağı kadar su, 1 yemek kaşığı tuz. Aynı zamanda da biraz sıvı yağ ihtiyacı var. Sıvı yağ niye gerekiyor? Hamuru açtıktan sonra bezelere böldükten sonra hem onları beklettiğimiz tepsinin dibini yağlıyoruz hem de ellerimize bulaştırıp elimizle bezeleri yağlıyoruz. Sıvı yağ da ona gerekiyor. Onun dışında ilerleyen aşamalarda hamuru açtığımızda çok geniş bir tencerede kaynar suya hamuru atacağız, haşlayacağız. Sonra da buzlu suya atacağız. Dolayısıyla geniş bir tencere, geniş bir kase, kasede buzlu su, tencerede kaynar suya ihtiyacımız olacak. Şimdi hep birlikte işlemlere başlayalım. Ben öncelikle kıymamı kavuracağım. Maydanozumu doğrayacağım. Maydanozu peynire ve kıymaya katıp içimi hazır edeceğim. Daha sonra da hamurunu yoğurmaya başlayacağım. Bu arada ihtiyacımız olan en önemli şeylerden biri de 2 tane aynı boyda ya da birbirine yakın boyda tepsi. Yani ya birebir aynı boyda 2 tepsiniz olacak ve birini böreği ocakta çevirip pişirdikten sonra diğerini üzerine kapatıp çevirip diğer yüzünü pişirmeniz için ya da birisi çok ufak bir miktar boy farkı olacak. Önce küçük olanda böreği yapacaksınız. Sonra büyüğü üstüne çevirip ters döndürüp o şekilde pişireceksiniz. Dolayısıyla birbirine yakın boyda denk 2 tepsi işinizi kolaylaştırır. Böreği fırında pişirmek zorunda kalmazsınız. Şimdi ben ocaktan kavurduğum kıymayı alıyorum. Kıymayı kavurdum. Maydanozları ince ince kıyıyorum. Bu maydanozları hem kıymaya hem peynire değerlendireceğim. Yarısını ona, yarısını ona dökeceğim. Olabildiğince ince kıymaya çalışıyorum. Maydanozumun yarısını kıymanın içerisine atıyorum. Kavurduğum kıymanın içerisine atıyorum. Kalan yarısını peynirin içine atıyorum. Kıymanın sıcaklığıyla hemen soğutmadan maydanozu karıştırıyorum. Maydanoz da o şekilde diriliğini yitiriyor. Peyniriniz de rendelenmiş peynir olabilir. Çatalla ezebilirsiniz ya da elinizle ufalayabilirsiniz. Peynirli içim de hazır. İç malzemeleri çok karışık değil diğer börekler kadar. Şimdi gelelim hamuru yoğurmaya. Yumurtaları kırdım. Suyu ekliyorum ve çırpıyorum.
içerisine unu ve tuzu ekliyorum. Hamur kendini biraz toparlayana kadar kasenin içerisinde yoğuracağım. Daha sonra yoğurmaya tezgahta devam edeceğim. Biraz kendini toparladı. Biraz da tezgahta yoğurup pürüzsüz hale getireceğim. Hamurum hazır. Şimdi hamurumu 12 eşit bezeye böleceğim. 12 eşit bezeye bölmek için önce 4'e, sonra da her bir parçasını 3'e böleceğim. Şimdi yağladığımız tepsiye ellerimizle yağlıyoruz. Bütün bezelerin etrafını yağlayarak diziyoruz. Şimdi bunun üzerine nemli bir bezle örtüyoruz. 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Açmaya başlamadan önce epeyce bir ön hazırlık gerekiyor. Neler gerekiyor görelim. Peynirli iç, kıymalı iç bildiğiniz gibi. Kaynamakta olan suya ihtiyacım var. Ben koydum şimdi kaynamaya başlasın diye ocağa. Tereyağını eritmiş olmam gerekiyor. Şöyle ters çevrilmiş süzgeç olan bir düzenek hazırladım. Onu birazdan göstereceğim. Buzlu su hazırladım ve tepsimi hazırladım. Öncelikle ilk katı açacağım. Yağladığım tepsiye yayacağım. Daha sonraki katlarda açtığım hamuru kaynar suya atacağım. Kaynar sudan çift kevgirle alacağım. Buzlu suya atacağım. Ve arkasından soğuduktan sonra alacağım. Süzgecin üzerine ters çevireceğim. Süzülecek. İlk hamur kurumuş olacak. Onu buruşturarak tepsiye yerleştireceğim. İşlem akışı bu şekilde gidiyor. Şimdi hep birlikte görelim. Evet, hamuru açmaya başlıyorum. Kadraja her şeyi alabilmek için birazcık böyle eğik durarak sizinle konuşabiliyorum. Şurada hamuru haşlayacağım. Burada soğuk suya koyacağım. Oradan alacağım, burada süzeceğim. Daha sonra tepsime dizeceğim. Ama ilk hamur için doğrudan tepsime dizeceğim. Bundan sonraki aşamalarda kafam gözükmediği için kusura bakmayın.
Bu arada hayatımda ilk kez oklava kullanıyorum. Hep merdane kullanmıştım şimdiye kadar. Yani acemi bir insanın ilk su böreği yapışını seyrettiğiniz gibi ilk oklava kullanışını da seyrediyorsunuz şu anda aslında. Bilmiyorum, merdaneyle aynı mantık gibi yapmaya çalışacağım. Sadece ben bunu gene merdaneyle açardım, incecik açardım da merdanenin genişliği tepsiye yetmiyor. O kadar büyük hamur açamayacağım için oklava kullanıyorum. Şimdi bu hamurumu tepsiye haşlamadan koyuyorum. Çünkü altının ve üstünün kıtır olması için haşlamıyoruz. Tepsinin tabanına hamurumu yaydım. Şimdi gelelim zor kısmı. Şimdi ikinci bezemi açıyorum. Ben bunu haşlayıp sonra soğuk suya koyup sonra süzerken delinecek diye çok korkuyordum. Denemememin en büyük sebeplerinden biriydi. Oysa ki delinmesi sorun değilmiş. Yani hamurun yırtılması. Çünkü alt ve üst katman tek parça olacak. Aradakiler zaten buruşturarak koyacağımız için fark etmiyormuş. Şimdi hamurum hazır. Hamurumu alıyorum. Kaynar suyun içine bırakıyorum. Kaynar suyun içerisinde 10-15 saniye duracak. Şimdi çift kevgirle parçalamadan hamurumu alıyorum. Ve hemen soğuk suyumu, buzlu suyumun içine atıyorum. Bu hamur kendisine yapışmıyor, hemen bırakıyor. Soğuduktan sonra da alıyorum. Suyunu biraz süzüyorum. Ve süzgecin üzerine ters çevirip kurumaya bırakıyorum. Daha önce adını verdiğim YouTube videosunda bu şekilde yapmışlar. Güzel bir yöntem gelişti. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Refika'nın Yemek Okulu kanalında Burak Arpa tarifini deniyorum ben şu anda. Süzgecin üzerinden hamurumu alıyorum. İlk katın üzerine dağınık bir şekilde yerleştiriyorum. Hamurun üzerine erittiğim tereyağından bir çorba kaşığı kadar gezdiriyorum. İkinci kata da aynı işlemi uyguluyorum. Açacağım, haşlayacağım, soğutacağım, süzeceğim, dağınık bir şekilde yerleştireceğim. Tereyağı gezdireceğim. Bunu 5 kat haşlayana kadar yapacağım. Yani tabanla birlikte 6. kata geldiğinde bezelerimin yarısı bitmiş olacak. O noktada böreğin içine yerleştireceğim.
15 saniye haşladım. Ve çift spatula ile aldım. Buzlu suyun içerisine atıyorum. Buzlu suyun içinde katmanlarını şöyle açıyorum. Ve alıyorum. Suyunu süzerek. Süzgecin üzerine yerleştiriyorum. Burada süzülmeye bırakıyorum. Bir sonraki hamurumu açana kadar bu da burada kuruyor. Üzerine tereyağı gezdiriyorum. Altıncı katı da koyduktan sonra şimdi böreğin içini yapacağız. Böreğin yarısını peynirli, yarısını kıymalı yapacağım. Toplam 11 katı koymuş oldum. 12. katı da üzerine haşlamadan çiğ olarak seriyorum. Bu son katın kenarlarda artan kısımlarını da şöyle yanlarda içeriye doğru gönderiyorum. Şimdi bunu ocağın üzerinde çevire çevire 15 dakika kadar pişireceğim. Şimdi büyük ihtimalle altı pişti. Kontrol edeceğim şöyle. Spatula ya da bıçakla bakabilirsiniz. Evet, rengi çok güzel görünüyor. Şimdi ben bununla aynı boyda olan ya da bunun çok az büyüğü olan ikinci tepsimi, yağladığım tepsimi bunun üzerine geçiriyorum. Sonra da bunu sıkıca tutuyorum ve bir çırpıda çeviriyorum. Evet. Üstteki boşa çıkan tepsiyi alıyorum. Şimdi de diğer yüzünü güzelce çevire çevire pişireceğim aynı şekilde.
Kanalımızın ana sayfasında yer alan katıl butonuna tıklayarak ya da videoların altında yer alan katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek olabilirsiniz. İki değişik destek olma modeli var. Biri arkadaş, biri de en iyi arkadaş. Arkadaş modelinde ne kadardır kanalımıza destek verdiğinizi gösteren özel yıldızlar isminizin yanında gözükecek ve özel emojilerle yorum yapabileceksiniz. En iyi arkadaş modelinde ise arkadaş modelindeki ayrıcalıklara ek olarak Instagram'dan karşılıklı birbirimizi takip edeceğiz. Eğer ücretli olarak destek olmak istemiyorsanız bile kanalımıza abone olarak kanalımızın gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Her şey için teşekkürler.